Herkese merhaba. Kadim metinlerin ve tarihi gizemlerin izini sürdüğümüz bu görsel incelemeye hoş geldiniz. Bugün lafı hiç uzatmadan sadece İslam coğrafyasının değil, aslında tüm kadim dünyanın en büyük tarihi dedektiflik hikayelerinden birine dalıyoruz. Konumuz, asırlardır alimlerin, tarihçilerin, tefsircilerin, "Ya kim bu adam?" diye kimliğini çözmek için uğraştığı antik çağların o en esrarengiz hükümdarı. Hazırsanız bu inanılmaz gizemin derinliklerine doğru birlikte yola çıkalım. Bakın yüzyıllardır insanlığın zihnini kurcalayan çok ama çok temel bir soru var ortada. Kimdi bu kral? Yani sadece ordulara komuta eden sıradan bir fatih miydi? Yoksa kelimenin tam anlamıyla dünyanın uçlarına kadar gitmiş, mitolojiyle gerçeğin tam o kesiştiği incecik çizgide yürümüş bir efsane mi? Batan güneşe ulaşma arzusu, o meşhur ölümsüzlük arayışı, tüm bu izleri takip ettiğimizde karşımıza tek ve devasa bir isim çıkıyor. Zülkarneyn. Tüm bu araştırmanın çıkış noktası aslında Kehf suresinde yer alan muazzam bir ifadeye dayanıyor. Düşünün, o dönemde birileri kalkıp peygambere doğrudan bu gizemli kişiyi soruyor ve vahiy bu eşsiz tarihi anıyı şöyle anlatmaya başlıyor. Sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar, de ki size ondan bir anı okuyacağım. Peki metin bize onun rotası hakkında ne söylüyor? Gelin adımlarını harita üzerinde bir takip edelim. Bölüm 1. Kehf suresindeki destansı yolculuklar. Karşımızda öyle sıradan bir seyahat planı yok. Bu 7. yüzyılın kozmolojik dünya görüşünü yansıtan 3 aşamalı epik bir harita. Zülkarneyn önce dünyanın bittiği o batı ucuna, sonra tam tersi istikamete en doğu ucuna ve en sonunda da bilinen dünyanın dışına aşılamaz iki dağın arasına doğru muazzam bir yolculuğa çıkıyor. Şimdi bu yolculukların ilkine batıya doğru bir uzanalım. Batı seferindeki tasvirin gücüne bir bakar mısınız? Zülkarneyn dünyanın ucuna ulaştığında güneşin adeta devasa bir ateş topu gibi kara balçıklı bulanık bir pınara gömüldüğünü görüyor. İslami kaynaklarımızın da çok net belirttiği gibi burada dünyayı bizim bildiğimiz modern bir küre gibi değil, kadim insanların algıladığı şekliyle düz ve uçları olan bir alem olarak düşünen o muazzam betimlemeyi görüyoruz. Ve tam orada adaletiyle muamele edeceği kadim bir halkla karşılaşıyor. Sonra yönünü tam doğuya çeviriyor. Buradaki manzara gerçekten çok daha çarpıcı. Zülkarneyn doğunun en ama en ucunda. Güneşin o yakıcı sıcağına karşı kendilerini koruyacak hiçbir elbiseleri, evleri, hatta siperleri bile olmayan bir toplulukla karşılaşıyor. Doğayla tamamen baş başa kalmış, güneşe karşı yapayalnız, savunmasız bir halk. Doğunun ve batının bu iki zıt noktası aslında onun nasıl evrensel bir hükümdar olduğunun da altını çiziyor. Bölüm 2. Yecüc ve Mecüc Seddi. İşte Zülkarneyn'in karşılaştığı o halk ondan Yecüc ve Mecüc'e karşı yardım istiyor. Bu kavram İslami kaynaklarda inanılmaz kritik. Kim bunlar derseniz aslında insanlığın bilinmezliğe, kaosa ve yıkıma karşı duyduğu o evrensel psikolojik korkunun vücut bulmuş hali diyebiliriz. Kıyamete yakın yeryüzüne yayılacaklarına inanılan durdurulamaz bozguncu bir grup. Zülkarneyn ise onlara karşı durabilecek tek kişi. Ve o meşhur seddin inşası başlıyor. Antik çağın en şaşırtıcı mühendislik projelerinden biri bu. Zülkarneyn, o halktan sadece bedensel güç istiyor ve devasa demir kütleleri getirtiyor. Bu demirler dağların arasına yığılıyor ve ateş gibi kor olana dek körükleniyor. En can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Kaynaklara göre bu devasa kızgın demir yığınının üzerine eritilmiş bakır ve kurşun dökülüyor. Sonuç mu? Kesinlikle aşılamaz, delinemez, pürüzsüz, devasa bir set. Dile kolay, tam 100 fersah. Tarihi kaynaklarımıza ve Taberi gibi büyük müfessirlerin anlattıklarına göre bu iki dağ arasındaki engelin genişliği tamı tamına 100 fersahtı. Devasa bir uçurumun insan aklının sınırlarını zorlayan böylesi bir metalürjik harikayla kapatılmasından bahsediyoruz. Peki ama iyi hoş da tüm bu muazzam işleri başaran kişi aslında kimdi? Bölüm 3. Zülkarneyn aslında kim? Yüzyıllardır süren tartışmalara baktığımızda masada birkaç güçlü şüpheli var. İlk adayımız batıdan doğuya o meşhur seferleri yapan Makedonyalı Büyük İskender. İkinci argüman çok daha adil ve güçlü imparatorluklar kurdukları için Pers kralları Kiros ya da Darius'u işaret ediyor. Bir de tabelide geçen başka bir iddia var. Hazreti İbrahim döneminde yaşamış efsanevi Pers kahramanı Feridun yani Efridun. Ama asıl bomba ne biliyor musunuz? Araştırmacıların hiçbiri bugüne kadar mutlak bir fikir birliğine varamamış. Ve bunun aslında çok ama çok önemli bir sebebi var. Çünkü hikayenin tarihe düşülen en büyük notu şu:
Zülkarneyn aslında baştan beri bir Arap-İslam kültürü figürü değildi. Kaynaklarımız, özellikle de tefsir araştırmaları bize gösteriyor ki bu Zülkarneyn kıssası Medineli Yahudi bilginler tarafından özenle hazırlanmış ve Mekkeli müşrikler aracılığıyla Hz. Muhammed'in peygamberliğini test etmek amacıyla sorulmuş son derece maksatlı bir sınav sorusuydu. Yani asıl amaç tarihi bir kronoloji vermek falan değil, o zor ve tuzaklı soruya evrensel bir cevap verebilmekti. Bölüm 4. Hızır ve Âb-ı Hayat. Burada efsaneler biraz daha derinleşiyor. Anlatılanlara göre Zülkarneyn, ordusunun öncü birlik komutanı olan teyzesinin oğlu Hızır ile birlikte o meşhur karanlıklar ülkesine girer. Hedefleri neydi dersiniz? Âb-ı Hayat. Yani o karanlıkların derinliklerinde gizlendiğine inanılan, insana ebedi hayat bahşeden ölümsüzlük suyu. Bu detay, Zülkarneyn mitinin daha sonraki edebi metinlerde nasıl zenginleştiğini bize harika bir şekilde özetliyor. Kaderin yol ayrımı tam da bu mitin zirve noktası işte. Yollar karanlıkta ve fırtınada ayrılır. Dünyanın en büyük hükümdarı Zülkarneyn o suyu bir türlü bulamaz ve sıradan bir insan gibi ölümlü kaderine boyun eğer. Diğer yanda ise Hızır, karanlıkta ilahi bir sesi ve nuru takip ederek suyu bulur, içer ve ebedi hayata kavuşur. Gerçekten çok şiirsel değil mi? Ancak tam burada dedektif şapkamızı tekrar takıp gerçeklere dönmemiz gerekiyor. Çünkü analizini yaptığımız temel kaynak metinler bu efsaneler konusunda çok net ve katı. Folklorik anlatılarda Hızır ile İlyas'ın her gece bu Zülkarneyn Seddi'nde buluştukları, beraber hac yaptıkları falan anlatılır ama İslami kaynaklar bunları açıkça asılsız ve batıl söylentiler olarak kenara ayırır. Bizim de burada objektif bir yaklaşımla o zengin halk mitolojisiyle temel dini metnin sınırlarını kesin ve net bir şekilde birbirinden ayırmamız şart. Bölüm 5. Hikayenin gerçek mesajı. Sonuç olarak bu kıssanın asıl amacını kavramak kesinlikle çok önemli. Zülkarneyn kıssası, elinize bir dünya haritası alıp koordinat aramanız için indirilmiş modern bir coğrafya kitabı ya da tarih ansiklopedisi falan değildir. Bu hikaye, inkarcıların art niyetli sorularına karşı dini meşruiyeti savunan teolojik bir kalkandır. Ve inanın bana çok daha önemlisi, gücün, iktidarın ve teknolojinin nasıl adaletle kullanılması gerektiğini gösteren zamansız bir ahlak rehberidir. İncelediğimiz kaynaklarda geçen muazzam bir benzetme var. Aslında her şeyi tek bir cümlede özetliyor. Bir metro haritası düşünün. O haritaya baktığınızda istasyonların arasındaki mesafeler gerçeği yansıtmaz. Çizgiler dümdüz, kusursuzdur. Onu gerçek bir coğrafya haritası sanıp yola çıkarsanız kesinlikle kaybolursunuz. Ama o haritanın amacı zaten size coğrafya öğretmek değildir. Sizi hedefinize sağ salim ulaştırmaktır. İşte kadim metinlerdeki bu kıssalar da tam olarak böyledir. İnsan ruhunu hakikate, erdeme ve doğruya ulaştıran mükemmel birer manevi metro haritasıdır. İşte bu çarpıcı düşünceyle bugünkü görsel incelememizin sonuna geliyoruz. Belki de Zülkarneyn'in kim olduğundan ziyade onun adaleti, yozlaşmaya karşı diktiği o sağlam duvarları ve en sonunda ölümlülüğünü kabullenişi bizim için asıl mirastır, ne dersiniz? Acaba bugün Yecüc ve Mecüc gibi insanlığı tehdit eden kaoslara karşı kendi demir ve bakır setlerimizi erdemlerimizle inşa edebiliyor muyuz? Üzerine düşünmeye kesinlikle değer. Bilginin ve yapıcı merakın ışığı daima sizinle olsun. Görüşmek üzere.